Bundan dolayı 2. Abdülhamit Saat Kulesi'ni İstanbul'dan Kastamonu'ya sürgün etti. Saat Kulesi'ni gördük. Şimdi o tarafa doğru tırmanacağız. Böyle bir Saat Kulesi. İlginç bir hikayesi var. Şimdi sizlere onu anlatacağım. Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün İstanbul'dan Kastamonu'ya sürgün edilmiş olan Kastamonu Saat Kulesi'ne gidiyoruz. Kulenin hikayesini burada değil, Saat Kulesi'nin yanına varınca anlatacağım. Öylesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Ondan önce bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Henüz 270 civarında bir abonemiz var. Bu sayıyı arttırmalıyız dostlar. Trafikten az da olsa uzak olsun diye her defasında videonun açılışını aynı yerde yapıyorum. Bunun tek sebebi trafik, ses meselesinden dolayı. Bugün yine pazar ve bu pazarda Kastamonu'da hava çok sıcak. Nedense bu 2-3 haftadır pazar günleri güneşli, geri kalan günler yağmurlu oldu. Biraz sonra önceki videolardan da gördüğünüz Çayboyu'na gideceğim. Yine Çayboyu'ndan geçeceğiz. Şehri ortadan ikiye böldüğü için nereye giderseniz gidin hemen hemen yine Çayboyu'ndan gitmek durumunda kalıyorsunuz. Çayboyu'na geldik. Bir de bu Çayboyu'nu yürüyeceğiz. Burası çarşıyı ortadan ikiye bölüyor. Şehre aslında güzel bir hava katmış. Her videoda aynı şeyi söylemek istemiyorum ama burada yürümek çok keyif verici. Uzun bir yürüyüşün ardından Saat Kulesi'ni gördük. Şimdi o tarafa doğru tırmanacağız. Burada merdivenler başlıyor. Bayağı bir merdiven çıkacağız. Saat Kulesi'nin en zor tarafı merdiven tırmanmak. Ardından Saat Kulesi'ne ulaşmış olacağız. Evet, merdivenleri çıkıyoruz. Yolu biraz karışık ama umarım bulabiliriz. Böyle ağaçların altından merdivenden çıkarak ilk aşamayı çıktık. Şimdi buradan bir manzarayı göstereyim. Şu anki manzaramız böyle. Henüz Saat Kulesi'ne tam çıkmadık. Biraz sonra oraya da çıkacağız. Ve bir merdiven daha. Bu ileride şöyle döne döne çıkan bir merdiven. Arkadan da düğün sesleri geliyor. Bir yerde düğün var. Şimdi burayı da tırmanalım. Bu merdivenler sürekli böyle devam ediyor çıkana kadar. Üstelik çık çık da bitmeyen bir merdiven. Evet, az kaldı. Varmak üzereyiz. Şu ileride görünen kale. Kaleye henüz çıkamadık. Hemen Saat Kulesi'nin altını kafeye çevirmişler. Gelen olursa orada oturup bir şeyler yiyip içebilir. Saat Kulesi'ne varmış bulunuyoruz. Biraz zor oldu ama dinlenmemiz gerekecek biraz burada. Burada bir düğün var. Hemen Saat Kulesi'nin az ötesinde. Düğünün seslerinin bitmesini bekliyorum ki videonun devamını getirebileyim. Burayı da sizlere göstereyim dedim, düğünü. Saat Kulesi'nin bilgisini veren böyle bir yazı var. Durdurup okuyabilirsiniz. Gerçi tam okunmuyor. Ama şöyle kaydırırsam bunu durdurup okuyabilirsiniz. Arka tarafa doğru gidelim. Kulenin arka tarafı orman. Burada tamamen ormanlar var. Burası teleferik hattının başlangıcı. Daha önceki videoda gösterdiğim teleferik hattı. Ancak teleferik yapılmamış. Teleferik bitmemiş. Kulemiz burada. Çok güzel bir manzarası var buranın. Hem orman manzarası hem de şehir manzarasıyla iç içe. Kastamonu ormanın içine kurulmuş bir şehir olduğu için böyle şehirden hemen 15-20 dakika
yürüme mesafesinde ormanın ortalarına kadar girebiliyorsunuz. Tabi yabani hayvanlar da bulunuyor ormanda. Ama izcilik kulüpleri, böyle kamplarla ilgilenen kişiler buranın ormanlarına girmeyi seviyorlar. Türkiye'de de en çok orman alanına sahip şehirlerden birisi olarak geçiyor Kastamonu. Evet, Saat Kulesi böyle bir saat kulesi. İlginç bir hikayesi var. Şimdi sizlere onu anlatacağım. Kastamonu Saat Kulesi Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in emriyle Kastamonu valisi Abdurrahman Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bir rivayete göre bu saat kulesi İstanbul'da Yıldız Sarayı bahçesinde bulunuyordu. Ancak zamanlı zamansız çalan saat çanı ile 2. Abdülhamid'in gebe olan eşinin karnındaki bebeğin düşmesine sebep oldu. Bundan dolayı 2. Abdülhamid saat kulesini İstanbul'dan Kastamonu'ya sürgün etti. Böyle bir hikayesi var. İlginç bir hikaye. Kastamonu'da çok yaygın bir hikaye bu. Ama gerçekliği bilinmez tabii ki. Saat kulesinin ilginç olan yönü ise saatin hala çalışıyor olması. Osmanlıca rakamlardan oluşmasına rağmen hala doğru bir şekilde gösteriyor saati. Çok güzel bir manzarası var. Tepelik bir alana yapılmış. Şimdi sizlere manzarayı daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Manzara şöyle bir manzara. Kastamonu'nun bu tarihi şehir denen kısmının tamamını kapsıyor ve buradan görünebiliyor. Şurada ileride gördüğünüz cami bir önceki videoda gittiğimiz Yakup Ağa Külliyesi. Yine aynı şekilde şu tarafta görebileceğiniz cami de yine aynı videoda gittiğimiz İsmail Bey Külliyesi dostlar. Video çekimlerimi yaptığım gimbal'ın şarjı bitti. Bundan dolayı bundan sonraki çekimlerimi telefondan yapacağımdan ötürü biraz sarsıntılar olabilir. Kusura bakmayın. Bu saat kulesinin daha detaylı hikayesini YouTube'da Şehmus abinin kanalında anlatmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. YouTube neredeyiz? Kastamonu'ya gelirseniz saat kulesi hemen Cumhuriyet Meydanı'nın üst tarafında. Merdivenleri tırmanarak ulaşım sağlanabiliyor. Aynı zamanda saat kulesinin olduğu kısmın arka tarafından araç ile de gelinebiliyor. Ama o yolu tam olarak bilmiyorum maalesef. Evet, bugünkü video gimbal'ın şarjı bitmesi nedeniyle biraz kısa oldu. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Selamlar ve sevgiler.